Dünya, kozmik karanlığın ortasında asılı duran, soluk, mavi bir nokta. Şu an üzerinde bulunduğumuz bu gezegen aslında devasa bir boşluğun içindeki tek sığınağımız. İnsanlığın bütün mirası, aşkları, savaşları ve o sarsılmaz egosu bu küçük kürenin içine sıkışmış durumda. Yüzyıllar boyunca bu küçük noktayı evrenin merkezi sandık ama burası aslında sadece başlangıç çizgisi. Peki ya bu çizginin ötesine geçersek? Atmosferi, yıldızları ve hatta güneş sistemini arkamızda bırakıp durmaksızın ilerlediğimizde artık daha fazla ilerleyemeyeceğimiz bir nokta olacak mı? Bugün rakamların anlamını yitirdiği, zamanın büküldüğü ve hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan bir soruya yanıt arıyoruz. Evren gerçekten ne kadar büyük? Mavi küremizden ayrılıp atmosferin sınırlarını geçtiğimizde karşımıza çıkan ilk durak hemen yanımızdaymış gibi hissettiğimiz uydumuz Ay. Ama işin doğrusu Ay bile bize o kadar yakın değil. Öyle ki aradaki boşluğa gezegenimizden yan yana tam 30 tane sığdırabilirdik. Işık bile bu mesafeyi kat etmek için bir saniyeden biraz daha fazla zaman harcıyor. Bu yüzden Ay'a gönderdiğimiz bir radyo mesajının gidip gelmesi en az 2,5 saniye sürüyor. Kısacası en yakınımızdaki gök cismiyle bile anında konuşamıyoruz. Eğer bu yolu gece gündüz hiç durmadan koşarak gitmeye kalksaydın, yolculuk 4 yıldan uzun sürerdi. Veya bir otomobille hiç mola vermeden ilerlediğini varsaysak yaklaşık 160 gün. Klasik bir yolcu uçağıyla 18 gün. Bir uzay aracıylaysa aynı yolculuk 3 gün civarında sürerdi. Ama nasıl gidersen git, vardığın yer sandığın kadar yakın hissettirmezdi. Biraz daha açıldığımızda bu sistemin kalbiyle karşılaşıyoruz. Güneş. Bizi ayakta tutan, ısıtan ve var olmamızı mümkün kılan o devasa enerji kaynağı. Yaklaşık 150 milyon kilometre uzakta olmasına rağmen ışığının bize ulaşması 8 dakika 20 saniye sürüyor. Bu mesafeyi zihinde canlandırmak zor. Bir jet uçağıyla hiç durmadan uçabildiğini varsaysak bile Güneş'e varman yaklaşık 20 yıl sürerdi. Yani bu yolculuk hayatının yaklaşık 1/4'ünü tek bir hedefe bakarak geçirmek demek. Ama şimdi rotamızı biraz daha yana kaydıralım. Güneşin etrafında bizimle birlikte dönen ama çoğu zaman bizden saklanan bir komşuya. Mars'a. Mars bazı dönemlerde bize göre Güneş'in tam karşı tarafında yer alıyor. Bu zamanlarda Dünya ile arasındaki mesafe 400 milyon kilometreyi aşabiliyor. Böyle bir pozisyondayken Mars'la aramızdaki şey yalnızca mesafe değil. Güneş'in kendisi de iki gezegenin arasına giren dev bir engel gibi durur. Mars'a gitmek bir yana, onunla iletişim kurmak bile riskli. Çünkü gönderilen sinyaller Güneş'in yoğun radyasyonu içinde bozulabilir. Ama zamanla yörüngeler değişir. Mars yavaş yavaş bize yaklaşır. Ve bir noktada bu iki gezegen kozmik ölçekte neredeyse yan yana gelir. Yine de bu yakınlık bizim alıştığımız anlamda bir yakınlık değil. Dünya ile Mars arasındaki mesafe en yakın oldukları zamanda bile yaklaşık 50 milyon kilometreye ulaşır. Bu yüzden Dünya'dan gönderilen bir radyo sinyalinin oraya gidip gelmesi konuma bağlı olarak 40 dakikaya kadar uzayabilir. Yani orada sorun yaşayan bir astronot için yardım istemek bile uzun bir sessizliği göze almak demek. Ama şimdi bu astronotu yalnız bırakalım ve yolumuza devam edelim. Çünkü görmemiz gereken daha çok yer var. Güneş sisteminin dış çeperlerine doğru ilerlediğimizde karşımıza gezegenlerin sonuncusu çıkar. Neptün. Güneşten o kadar uzakta ki onun yüzeyine düşen ışık bile buraya ulaşmak için 4 saatten fazla yol almak zorunda. Yani Neptün'de bir gün doğumunu izleseydin bu aslında Güneş'in saatler önceki hali olurdu. İnsanlık bugüne kadar bu noktaya yalnızca bir kere ulaşabildi. Voyager 2 1989 yılında Neptün'ün yanından geçti ve bu mavi devi yakından görebilen tek insan yapımı araç oldu. O günden beri Neptün'e geri dönmedik. Ama işin asıl ürpertici kısmı bu noktayı geçtiğimizde başlıyor. Neptün'ün hemen ardında Güneş sisteminin kalıntılarından oluşan devasa bir halka uzanır. Kuiper kuşağı. Burası
sistemimizin oluşumundan arta kalan milyonlarca buzlu gök cisminin ve cüce gezegen Plüton'un da içinde süzüldüğü kozmik bir mezarlık gibi. Güneşin cılız ışığının zorlukla aydınlattığı bu bölge, bizi bekleyen o uçsuz bucaksız boşluğun ilk basamağı. Çünkü bu bölgeyi de arkamızda bıraktığımızda artık Güneş sisteminin gerçek sınırına yaklaşırız. Oort bulutu. Burası, Güneş'in çekim gücünün son kez kendini hissettirdiği, trilyonlarca buz ve kaya parçasının çevremizi bir kabuk parçası gibi sardığı devasa bir bölge. Bir anlamda Güneş sisteminin karanlık çeperi. İnsan elinden çıkmış en uzak nesne olan Voyager 1, 1977'den beri saatte 60 bin kilometreyi aşan bir hızla bu karanlığa doğru süzülüyor. En iyimser hesaplara göre Oort bulutunun iç kenarına ulaşması bile yaklaşık 300 yıl daha sürecek. Tamamını geçmesi ise bazı tahminlere göre 30 bin yıldan fazla sürecek. İnsanlığın şimdiye kadar gönderdiği en hızlı elçi için bile bu yolculuk hala çok uzun. 1990 yılında Voyager artık geri dönüşü olmayan bu yolculuğuna devam ederken kamerasını geriye çevirdi ve evimizin son bir kez fotoğrafını çekti. O an dünyadan yaklaşık 6 milyar kilometre uzaklıktaydı. Güneş sisteminin dışına doğru ilerleyen bir araç için bu sadece bir mesafe değildi. Aynı zamanda bir veda anıydı. Ortaya çıkan karede evimiz güneşten süzülen ince bir ışık huzmesi içinde neredeyse seçilmesi bile zor olan soluk bir mavi noktadan ibaretti. Carl Sagan'ın dediği gibi sevdiğiniz herkes, tanıdığınız her insan, tüm inançlar, ideolojiler, kahramanlar ve diktatörler hepsi bu küçücük toz zerresinin üzerinde yaşadı. Güneş sisteminin o dondurucu kıyılarını, Oort bulutunu da geçtiğimizde artık Güneş'in çekim gücü baskın güç olmaktan çıkar ve yıldızlar arası bölgeye adım atmış oluruz. Burada artık kilometre dediğimiz o tanıdık ölçü birimi hükmünü tamamen yitiriyor. Bu mesafeler o kadar büyük ki sayılar zihnimizde karşılık bulmamaya başlıyor. İşte tam bu noktadan sonra mesafeleri artık ışıkla tanımlamaya başlıyoruz. Bir ışık yılı dediğimiz kavram, ışığın bir yılda kat ettiği toplam mesafe. Işığın saniyede 300 bin kilometre yol aldığını hesaba katarsak, bu da bir yılda yaklaşık 9,5 trilyon kilometre demek. Şimdi bu bilgiyi cepte tutup yolumuza devam edelim. Bizden yaklaşık 4,24 ışık yılı uzaklıkta olan en yakın yıldız komşumuz, Proxima Centauri'ye gitmeyi kafaya koyduğumuzu düşünün. Bu yolculuk, bugünkü en hızlı teknolojimizle bile yaklaşık 70 bin yıl sürerdi. Bir an oturup düşünelim. Bu süre, modern insanlık tarihinin neredeyse tamamına eşit. Yani sadece yola çıkan kişi değil, belki de onun soyundan gelenler bile bu komşu yıldızı göremezdi. Fiziksel olarak bu mesafeleri aşmamız bugün için mümkün görünmüyor. Peki ya bu kozmik boşluktaki gürültümüz en fazla ne kadar uzağa gitmiş olabilir? İşte tam burada daha çarpıcı bir gerçekle yüzleşiyoruz. İnsanlık olarak evrene ilk güçlü radyo sinyallerini göndermemizin üzerinden yaklaşık 100 yıl geçti. Bu da şu anlama geliyor. Uzayda bizim radyo kabarcığımız en fazla 200 ışık yılı çapında bir alana yayılmış durumda. Şimdiye kadar çıkardığımız bütün gürültü, tüm sinyallerimiz, sesimiz en fazla bu kadar uzağa ulaşabildi. Yani bu minik kabarcığın dışındaki bir medeniyet için biz aslında hiç var olmadık. Ama bu mesafe bile içinde yaşadığımız Samanyolu galaksisinin yanında devede kulak kalıyor. Samanyolu yaklaşık 100 bin ışık yılı genişliğinde, içinde 400 milyar kadar yıldıza ev sahipliği yapan devasa, görkemli bir spiral yapı. Düşünsene, o gördüğün her bir parıltı aslında bir güneş ve belki de her birinin etrafında keşfedilmeyi bekleyen bambaşka dünyalar var. Ve bu akıl almaz yapının tam merkezinde ürpertici bir gerçek yatar. 4 milyon güneş kütlesine sahip dev bir kara delik. Sagittarius A. Galaksimizin merkezinde yer alan bu süper kütleli kara delik, Güneşimizin yaklaşık 4 milyon katı kütleye sahip, ışığın bile kaçamadığı bir uçurum. Bizlerse bu devasa kozmik çarkın sakin bir köşesinde, şimdilik güvenli bir mesafede dönmeye devam ediyoruz. Eğer yeteri kadar uzaklaştığımızı düşünüyorsanız, emin olun hala yolun başında sayılırız.
Samanyolu'nun o devasa kollarından biraz daha uzaklaştığımızda aslında bu uçsuz bucaksız denizde yalnız olmadığımızı fark ediyoruz. Önce karşımıza yaklaşık 10 milyon ışık yılı genişliğindeki yerel grup çıkıyor. Burası bizim küçük kozmik mahallemiz. Ama küçük dediğime bakmayın. Işığın bile bir ucundan diğerine geçmesi 10 milyon yıl sürüyor. İçinde bizimle beraber dev Andromeda galaksisi ve yaklaşık 50 tane daha küçük cüce galaksi yer alıyor. Ayrıca Andromeda galaksisiyle birbirimize her geçen saniye biraz daha yaklaşıyoruz. Milyarlarca yıl sonra bu iki dev galaksi hayal bile edilemeyecek kozmik bir dansla birleşerek tek bir devasa aileye dönüşecek. Bu bizim küçük mahallemizde yaşanacak en görkemli olay olacak belki de. Ama bu muazzam birleşme bile aslında evrenin o asıl kalabalığından uzakta, kendi sessiz köşemizde yaşanan yerel bir olaydan ibaret. Geri çekilmeye devam ettiğimizde kendimizi Başak Süper Kümesi'nin içinde buluyoruz. Burayı da kozmik bir eyalet gibi düşünebilirsin. İçinde bizim mahallemiz gibi binlerce galaksi kümesi barındıran 110 milyon ışık yılı genişliğinde devasa bir yapı. Burada artık galaksiler adeta birer toz zerresi gibi birbirine karışıyor. Ama durun, daha bitmedi. Çünkü biz aslında çok daha büyük bir yapının parçasıyız. Daha da uzağa, o hayal bile edilemeyen sınırlara çıktığımızda karşımıza akıl almaz bir mimari çıkıyor. Laniakea. Hawaii dilinde ölçülemez gökler anlamına gelen bu yapı, yaklaşık 100.000 galaksiyi içine alan muazzam bir süper küme ağı. Uzaktan baktığınızda birbirine ince ışık iplikçikleriyle bağlı, adeta evrenin devasa bir sinir sistemi gibi parıldayan bir yapı. İşte burası bizim gerçek evimiz. İçinde yüzdüğümüz o devasa kıta. Ancak bu parıltılı ağın içinde her şeyi sessizce kendine doğru çeken gizemli bir güç var. Büyük çekici. Samanyolu dahil milyonlarca galaksi bu görünmez merkeze doğru kozmik bir göç halinde sürükleniyor. Ve bu yapının dalları arasında insanın ruhunu ürperten öyle bölgeler var ki, bunlardan biri de meşhur Boötis boşluğu. Yaklaşık 330 milyon ışık yılı genişliğindeki zifiri karanlık bir hiçlik. Normalde içinde binlerce galaksi olması gereken bu devasa hacimde neredeyse hiçbir şey yok. Eğer Samanyolu böyle bir boşluğun ortasında yer alsaydı, gökyüzünde çok daha az galaksi görürdük. Evrenin büyük ölçekli yapısını anlamamız çok daha zor olurdu. Belki de koca evrende yalnız olduğumuzu düşünebilirdik. Şimdi her şeyin gerçek boyutunu tam olarak kavrayabilmek için tüm sınırları zorlayalım ve en uca, bilginin bittiği o noktaya bakalım. Çünkü hala gitmemiz gereken son bir yer daha var. Kozmik yolculuğumuzun son durağında ışığın bile ötesine geçemediği, bilgimizin bittiği o devasa sınırla karşılaşırız. 93 milyar ışık yılı çapındaki gözlemlenebilir evren. 93 milyar ışık yılı kulağa sadece çok büyük bir rakamdan ibaret gibi geliyor değil mi? Ama işin asıl zihin yakan, hatta biraz da kozmik bir şaka gibi duran gerçeği şu. Biz aslında koskoca evrenin sadece %5'ini gözlemleyebiliyoruz. Evet, yanlış duymadın. Bugüne kadar keşfettiğimiz o milyarlarca galaksi, devasa kara delikler, parıldayan nebulalar ve üzerinde yaşadığımız bu dünya, hepsi sadece o %5'lik dilimin içinde. Geri kalan %95 ise karanlık madde ve karanlık enerji dediğimiz, dokunamadığımız ve göremediğimiz hayalet bir güçten ibaret. Şöyle bir benzetme yapalım. Eğer o 95 milyar ışık yıllık gözlemlenebilir evrenin tamamını Paris'teki Eyfel Kulesi kadar varsayarsak, evrenin gerçek ve toplam boyutu aslında koca bir Avrupa kıtası kadar devasa olabilir. Ve biz o devasa kıtanın tam merkezinde duran küçücük bir demir yığınına hapsolmuş durumdayız. Ve işin en ilginç tarafı, bu büyüklük sabit de değil. Evren her saniye durmaksızın genişliyor. Üstelik öyle yavaşlayarak falan da değil, hızlanarak genişliyor. Evrenin uzak köşeleri bizden ışık hızından bile daha hızlı uzaklaşıyor. İşte bu gerçekten de aklımızı sınayan bir gerçek. Çünkü o galaksilerden gelen ışıklar bize ulaşmak için ne kadar çabalarsa çabalasın,
Aradaki boşluk ışıktan daha hızlı genişlediği için bize asla yetişemeyecekler. Yani evrenin çok büyük bir kısmını hiçbir zaman gözlemleyemeyeceğiz. Onlar bizim için sonsuza dek karanlık ve gizemli kalacak. Bizler sonsuz bir okyanusun kıyısında duran ve sadece kıyıya vuran sığ dalgaları görebilen küçük çocuklara benziyoruz. Ayağımıza çarpan birkaç damlayla koca okyanusu anlamaya çalışıyoruz. Ama bu bile merakımızın ne kadar derin ve bitmek bilmez olduğunu kanıtlıyor. Belki de bizi değerli kılan asıl şey kendimizi evrenin merkezine konumlandırmamız değil. O merkezde olamayacak kadar küçük olduğumuzu fark edebilmemizdir.